Merhaba arkadaşlar, ben Stein Age of Empires Mobile'ın yeni bir gem videosundan sizlere merhabalar. Bu videomda hocam özel yeteneklerimi kullanacağım. 4 sene iş sağlığı ve güvenliği bölümünde eğitmenlik yaptım hocam. Bundan dolayı da sizlere bu şekilde güzel bir şekilde ne alaka bilmiyorum. Yani anlatabileceğimi düşündüğüm için bu şekilde bir şey söyledim hocam. Umarım güzel şekilde anlatabilirim. Gem konularında sorular çok soruluyor. Yüzük konusu da çok soruluyor. Sizlere bu hafta söz verdim. Dedim ki bu hafta gemlerin detaylı dedim. Bir videosunu çekeceğim. Daha sonrasında da yüzüklerle ilgili çok farklı bir şekilde çekim yapacağım. Yani atıyorum işte şu yüzüğü buna takın değil. Bu yüzük kimlere takılır? Bu yüzüğün amacı ne gibi şeyler yapacağız. Şimdi gemler konusunda öncelikle gemi mantığını anladığımız zaman hocam olaylar değişiyor. Şimdi birim saldırısı ne diyor? Tüm birim türlerinin saldırısı. Yani bu sizin koyduğunuz kahramana bir etki sağlamıyor. Bu sizde bulunan birime T6, T5, T7 bu birime saldırısını arttırıyor. Biliyorsunuz ki mesela okçunun saldırısı çok yüksek değil mi? Onun saldırısına %2 ekliyor. Nedir işte 100 ise 102, 200 ise 204 vuracak. Öyle düşünün. Kahraman birim kapasitesi zaten sabit şekilde 500 olarak efsanevisi. Burada birim saldırısı yine toplamayı geçiyorum hocam. Bu da işte toplama hızını arttırır. Ne kadar varsa %2'si çok önemli değil. Kudret, kahraman kudreti artar. Artı 4,5. Yani artı 4,5 şekilde kudret kahramanlarına kudret ekleyebiliyorsunuz statü bölümüne. Sonra stratejisine yine strateji 4,5 aynı şekilde iyileştirme. Kahraman iyileştirme etkisi artar. Bak diyor ki artı %1,5 yani %100 varsa atıyorum %1,5 da ekliyor. %101,5 oluyor. Bu şekilde bunu destekleyebiliyorsunuz. İyileştirme etkisini. Hepsini anlatacağım şimdi. Önce gemleri okuyacağız. Kahramanın ikinci vuruş becerisi hasarı artar. İkinci vuruş hasarı attığı zaman bu hasara ek %1,5 veririm diyor bu gem. Zırh diyor ki tüm birim savunmasını arttırır. Bu savunma, birim savunması. Oraya da gideceğiz şimdi. Birimlerde de göstereceğim neylerden bahsettiğini. Birim canı. Bizim için birimler konusunda en önemli şey birim canıdır hocam. Birim canı ne kadar artarsa o kadar fayda sağlar. Tüm birim bütünlerinin canı %0,68 mesela. Bunun şeyini arttırdıkça gemini tabii ki daha iyi şekilde olacak hocam. Burada tüm nitelikler kahraman tüm nitelikleri. Ne var abi tüm niteliklerde? Strateji, zırh, kudret değil mi? Hepsine 1,5 eklerim diyor mesela. Hepsine. Ondan sonra burada bak önemli noktalara geldi. Kahramanın aktif beceri hasarı artar. Aktif bir beceri kullanıyorsa bak şurada şunu karıştırıyorsunuz. Mesela diyor ki sıktım şu anda Atilla diyor ki bir imza becerisinde ben diyor kahramanın çifte vuruşa girme ihtimalini arttırırım diyor. Diyelim ki bu skill'i de aktif skill. Ama ne diyor bu? Kahramanın aktif beceri hasarı. Hasar veriyor mu Atilla orada? Hayır. O zaman kondur mu? Konmaz. Şimdi oraya da geleceğiz. Konmayacaksa ne koyacağız? Kendi kendime sorup cevaplayacağım hocam. Hasar yoksa aktif gem de yok hocam. Ne kadar köfte o kadar ekmek diyeceksiniz kahramanlara. Normal saldırı artar. Birliğin, askerin, komutanın bir alakası yok. Askerin, ordunun artacak. Ondan sonra pasif var mesela. Pasif bulamadım pasif. Çok pasiflik bir kahraman olmadığı için. Pasifte de aynı şeyi söylüyor zaten. Kahramanın pasif beceri. İşte sıra tabanıysa sıra tabanlı becerisi. Kahramanın kuşatması artar. Biz ne yapıyoruz? İmparatorluk şehrine saldırıyoruz değil mi? İşte gidiyoruz kalelere saldırıyoruz, sura saldırıyoruz. Burada kuşatmanızın hasarını arttırıyor. Kahraman kuşatması bölümü var ya. Pardon az önce niteliklerde bir de kuşatma var. Onu çok saymadığımız için eklemedim. Kuşatma, zırh, kudret, strateji bunları arttırır. Tamam şimdi bu mantığı anladık. Şimdi birim türlerinin saldırısı bölümünde ne etki ediyor onu göstereceğim size. Mesela şampiyon okçular geldik 3 noktaya tıkladık. Saldırısı 219. Bakın orada verdiğiniz gemler ve araştırmada yaptığınız yeni araştırmalar birim türleriyle ilgili buraya eklenmez. Bilginiz olsun. Bu burada sabittir. Siz onu ekledikçe daha da güçlü olduğunu anlayabilirsiniz. Mesela okçular 219 saldırıya sahip. En yüksek saldırıya sahip okçulardır. Savunması 121'dir, düşüktür. Canı 146'dır. Tamam mı hocam? 219 birim saldırısı verdiğin zaman işte %10'sa atıyorum 200 saldırısı var. %220 saldırıya çıkar bu. Geldik mesela diğerine T7'sine. Şampiyon kılıçlar. 146, 146, 190. Savunması çok yüksek. Canı orta, saldırısı ortadır kılıçlı. Biz ne diyoruz hep kılıçlar için? Orta saldırı, orta savunma. Yani bir tarafı zayıf değil ama diğer tarafı da aşırı yüksek değil. Bunu geliştirmek size kalıyor. Kılıçlı iki tarafa da yön verilebilecek bir kahraman. Geldik hocam şampiyon mızraklılar. 170 saldırı. Burada kaç saldırı vardı mesela? 146. Ama savunması çok yüksekti. Sen mızrak savunması yüksek.
Canı orta, saldırısı yüksek mızrak. Şimdi diyeceksiniz ki ya bu mızraklar böyleyse niye o zaman hocam şimdiye kadar adam akıllı hasar veremediler? Ne bileyim işte okçuyla kapışırken de hep yenildi. Sebebi şu, komutan. Kompun içinde komutan da var, asker önemli, ama mesela Kiros'ta nasıl etki ediyor mızraklar? Deli gibi vuruyor değil mi? Niye? Çünkü birim saldırısı zaten vuruyordu. Normal vuruş olarak. Ama komutan ekstra destek sağlayamıyordu. Bundan dolayı. Süvari 194 saldırısı yüksek. Savunma ve canı orta. Yani kahramanlar bir o altık bir o. Şimdi yaptığımız canlar, savunmalar, saldırılar birimlere gelir. Bunu anladık hocam. Şimdi geleceğim sizlerle beraber. Şimdi istiyordunuz ki şimdi kompu direkt birebir inceleyeceğiz. Birebir. Mulan bir ikincil vuruş kahramanı. Mula'nın imza becerisi ikincil vuruş. Ne diyor? Normal saldırıdan sonra hedefe bir kez ek kudret atar. Ne yapıyordu hocam? Hasar atıyordu. O yüzden ikincil vuruş hasarını arttırmak için ne yapıyoruz? İkincil vuruş gemi. Geldik. Zayıf nokta saldırısı. Normal saldırıdan sonra düşman bilim. Ben şu an mantığı anlatıyorum hocam. Hani siz mantığı anladıktan sonra daha hiç kimseye bir soru sormaya gerek duymayacaksınız. Ondan sonra diyeceksiniz. Bu imzaya gem verilmez diyeceksiniz. Amacımız o. Tabi yine soru sorun hocam. Yorum iyidir. Normal saldırıdan sonra düşman bile kudret hasar veriyor. Tamam. İkincil bu da ikincil bu da ikinci. Tamam. Hasarı çift arttıracağım. Merhamet. Normal saldırıdan sonra düşman bile kudret hasar veriyor. Abi 3 tane kudret. Bak böyle kahraman kolay kolay bulamazsınız. 3 tane ikincil vuruş. 3'ü de hasar atıyor. Bir de ekstrası düşman birliğine %1'i kaybettiği her seferde hasarını %2 arttırıyor. Deli gibi. Ne yapacaksın? Deli gibi ikincil vuruş takacaksın buna. Takabildiğin kadar tabii. Hepsini takamıyorsun. Attım şu an. Hah. Abi bir ve niye geliyorum biliyor musun? Karabayrak etkisinden dolayı. Diyor ki normal bir saldırı. İkincil vuruş bu. Başlattıktan sonra en yüksek kudrete sahip kahraman kudretini arttırır. Buna ikincil vuruş verirsen hasar arttıracak mı? Yo. Çünkü hasar artışını destek veriyordu. Buna bir etki etmez ikincil vuruş. Normal saldırıdan sonra düşman bile kudret hasar verir. İkincil vuruş. 3 saniyeliğine de %75 ihtimalle çifte saldırı haline girer. Başlatan her altı normal saldırı için 9 tane kahraman kudret arttırıyor. Burada verebileceğimiz ne var? Sadece ikinci vuruşu kanla ödemeye verebiliriz ya da kara bayrak kullanmıyorsanız, zayıf nokta kullanıyorsanız çift ikinci vuruş etkisi olacak burada değil mi? Rani'ye geldi. Güzel bir etki. Bir sonraki kahraman çifte saldırı haline girme ihtimali pasifmiş mesela değil mi? Vermeye gerek var mı? Yok. Düşman birliğine kudret hasar verir diyor. Ne istiyor? Aktif gem. Diyor ki 3 saniye sonra düşman kudretini şu kadar diyor, bu kritik vuruş oranını şu kadar arttırır. Bununla bizim işimiz yok. Ama kana susamışlıkta ne yapıyor? Hasar veriyor. Ne veriyor? Aktif hasar veriyor. Anladınız mı? Aslında çok biri ve gem takılmıyor. Çünkü biri ve takılan gemler hocam tavsiye etmiyorum. Çok şey değil. Bir tane kana susamışlık için gidip buraya gem vermenize gerek yok. Birim canları gibi, birim saldırısı gibi şeyler verebilirsiniz. Şimdi geldim hocam. Birazdan Ramses'e de geleceğim. Liu Bu. Liu Bu da bir ikincil vuruşçu ve kritikçi ekstrasında. Liu Bu'ya geldiğimiz zaman imza becerisi pasif bir karma kritik vuruş oranını %25 arttırır. Burada ne yapıyor? Arttırma veriyor. İhtimaller veriyor. Pasifler genelde öyledir zaten. Burada normal saldırıdan sonra düşman birliğine kudret hasar verir. İkincil vuruş. Görüyoruz burada ikincil vuruş var. Bazıları diyor ki mesela bilmiyor normal adam. Diyor ki ya diyor orada yazmıyor ki diyor Liu Bu'nun da ikincil vuruş olduğunu. Nereden diyor ikincil vuruş? Hocam bak buradan skillinden. Hasar veriyor. İkincil vuruş. Yırtıcı kaplan. Ne yapıyor? Hasar veriyor. İkincil vuruş. Geldik Ramses'e. İnşallah hocam buraya kadar anlatabilmişimdir. Ramses'te de işin içine gireceğiz şimdi sizlerle beraber. Bu sefer iyileştirme etkilerine de ekstrasını ekleyeceğim. Bundan dolayı da Ramses'i anlatmak istedim. Ramses imza becerisine düşman bile ne yapıyor? Hasar veriyor. Strateji hasarı. Çok pardon. Ne yapıyoruz buraya? Pasif. Aktif. Buraya kesip bir yere koysalar. Ramses'e pasif dedi. Şerefsiz. Aktifken. Göründüğü gibi. Burada doğuş alevi ne diyor? Kahraman imza aktif beceri her etkinleşte kahraman stratejisini şu kadar bilmem ne yapar. Pasif. Etkiler. Genelde öyledir. Pasif. Pasif anlamı şudur zaten. Pasif diyor ki genelde 2 aylı bir hasar veren pasifler bir de ihtimal pasifleri. Bu ihtimal pasifi diyor ki belli bir diyor. Bak şurada yazıyor hocam zaten. Belirli koşullar altında etkinleşebilir. Buradaki koşul ne? Kahraman imza aktif becerisi her etkinleşecek kahraman strateji. Şu kadar arttırır en fazla 6 kez birikir. İmza aktif beceri her 3 kez etkinleştiğinde bir sonraki imza aktif becerisi hasarını %3'de şey yapar. Ne diyor? Her etkinleştirdiğinde koşul imza aktif becerisinin etkinleştirmesi. Sonrasında kahraman stratejisini arttıracak koşulu vermiş. En fazla 6 kez birikirim diyor. Bir daha diyor imza aktif becerisi her etkinliği 3 kez diyor bak bu sefer de.
Koşul 3 kez artması, sonrasında 17,5'da yüzde imza aktif becerisi hasarını arttırıyor. Şimdi strateji ustasının ihsanı. Burada da pasif belirli bir koşul. Kahramanın strateji hasarını %30, imza aktif beceri etkileşme ihtimaliyle %10,4 arttırır. Bu direkt arttırıyor pasif mesela. Buraya da vermemize gerek yok. Bizim aktifi verdiğimiz konu neresi biliyor musun? İmza becerisi. Hasar attığı nokta da burası. Doğuş aleviyle strateji ustasının ihsanı zaten desteklemek amacıyla. Ama imza becerisi kahramanın hasar atıyor. Bundan dolayı aktifken veriyoruz. Gidip de iki tanesini aldanıp pasifken vermeyin. Şimdi hocam zırhlar af buyurun, yapacak bir şey yapamadım hocam. Yapacağım zırhları da inşallah. Şey kaldı. Çıkmıyor hocam. Taslak yok. Shalman kutsal taç diyor ki %29 ihtimalle aşağıdaki etkilerden tetiklenir. İhtimal ne? Belirli koşul ne? %29 ihtimalle aşağıdaki etkilerden birini tetikler diyor. %29 ihtimal bir koşul. Yüklem haline gelir vesaire, beceri hasarını şu kadar arttırır. Pasifken vermemize gerek var mı? Yok. Geldik hocam. Savaş taktiği. Düşman bildiğin strateji hasarı verir diyor. %187,60. Bildiğin birimlerini yeniler. Şimdi burada ne var? Biz bu kahramana demek ki hem aktif gem hem de yenileme gemi verebiliriz. Neden? Çünkü zaten yenileme yaptığı için ekstra yenileme desteği sağlayabiliriz. Ama benim tavsiyem varsa aktif gemlerinizi fullleyin hocam. Düşman birliğe yangın felaketi. Ya yangın felaketi hiç sevmiyorum da düşman birliğe strateji hasarı verir. Hasar veriyor mu? Veriyor. Ne bu? Aktif. Bitti. Bitti. Yoksa diyor aktif geminiz yoksa şuradaki savaş taktiğinden dolayı da %3 yenileme oranı strateji bonusu kadar etki sağlaması amacıyla yenileme verebilirsiniz ama aktifiniz varsa aktif verin. Şimdi geldik Tedora'ya. Tedora'nın hanedan ortak yönetimi imza becerisi bir pasif. Birliğin alınan hasarını %7 azaltır. Kumandan her imza bak 3 aktif imza becerisi kullanması bir koşul. İlave hasar verir. Kumandan becerisi alınan hasar %30 azaltır. Tamam. Pasif. Gerek yok. Birliğin birimlerini yeniler. Şimdi bu direkt yeniliyor. Aktifken. Strateji yani yenileme yaptığı için hocam buraya geleceksiniz, iyileştirmeleri vereceksiniz Tedora'ya. Düşman birliğine strateji hasar verir. Aktif. Yani aktif de iyileştirme de verebilirsiniz ama genellikle aktifleri ana komutanlarınıza yani hasarı çıkartan komutanlara. İşte önce Ramses varsa önce Ramses'i verin, asıl hasarı o çıkartıyor. Sonra Shalman'a ver. Çok bende var hocam. Burada da geliyor savaş taktiğinde hasar atıyor. Ben de bunu aktifken verebilir miyim? Tabii ki verebilirsin. Ama iyileştirme vermen daha iyi olur hocam bu kahramana. Bir de iyileştirme yapsın çünkü Ramses sağda kaldıkça zaten kalıyor. İyileştirme oranı da gitgide daha da artacak. Sağda dayanıklı bir komutan. İyileştirme verebilirsiniz. Aktif de verebilirsiniz şu şeyden dolayı. Ama genellikle mesela e, insanlarda aktif gemler sınırlı olduğu için iyileştirme veriyorlar ama aktif de verebilirsiniz. İyileştirme de verebilirsiniz. Şimdi bunları anlattık hocam. Biz bunları çayla anlattık. Biz bunları kaşık çayla. Reklam gibi oldu. Şimdi bunları yaptık. İmza şeylere, yüzüklere ayrı bir konuda detaylı anlatacağım. İnşallah bu şekilde memnun kalırsanız, güzel olursa, anladıysanız, anlatabildiysem inşallah. Bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi bir tane daha örnek vermek istiyorum size. Neden? Richard Baba. Şimdi Richard diyorsun ki hocam ya pasif gemleri gösterdin de pasiflerin hepsi koşul baba. O zaman biz hiç pasif takmayalım diyorsun. Öyle değil. Bak. Birliğin normal saldırı aldığında bir aslında yürekli işaret birikir. Fazla birikme şuraya ne diyor? Hah. Uğraştıktan sonra düşman birliğine bir kez kudret hasarı veriyor. Bak pasifte hasar verdi. Geldik buraya. Korkusuz misilleme. Normal saldırıda isabet aldığında %7 miktarlı karşı saldırı yapar. Bak şimdi korkusuz misilleme zorlu bak hortum süpürgesi. Kahraman kudret hasarını 6 saniyede bir kez 3 nokta şu arttırır mesela. Bu ne hocam? Sıra tabanlı. Biz niye Richard'a sıra tabanlı veriyoruz? Çünkü ihtimalli bir şey. O yüzden sıra tabanlı hasar verdiğin zaman da arttırır ama biz sıra tabanlı mesela kullanmıyoruz. Pasifken veriyoruz. Normal saldırılardan isabet aldığından %20 ihtimalle karşı saldırı yapar. Saldırı kudret hasarı. Hasar onun %26 kudret bonusu mesela. Tamam mı? Daha sıfırda olduğu için. Ne yapıyor bunun pasifi? Hasar veriyor hocam. Mesela şundan ne var? Pasif. Normal saldırı isabet aldığında %60 ihtimalle karşı saldırı yaparak saldırgan kudret hasarı verir. Ya ihtiyat. Şuradan dedi karşı saldırı bak bir kez diyor şu kadar diyor kudret hasarı verir. Ne yapıyor? Hasar veriyor. İşte gelelim şeye. Bodika'ya. İşte dedim ya iki tür gem var hocam pasifte mesela. Bir ihtimalci bir tanesi de direkt ihtimal de olsa hasarı veren.
Şimdi Richard'a da gelelim. Çünkü bu soru sanki sorulacaktır gibi hissettim hocam. Sanki ben de yorum almak istemiyormuşum gibi davranıyorum da. Atın hocam. Ne diyor hocam? Boudica. Bak. Normal saldırıdan isabet aldığında %20 ihtimal bak karşı saldırı yapar. Bu ne? Pasif. Normal saldırı isabet aldığında karşı saldırı %25 ihtimal şu kadar saldırı yapıp neyse geç onu. Saldırı hedefe kudret hasarı verir. Şimdi düşman birliğine 9 saniyede bir kez kudret hasarı verir. Mesela bu 9 saniyede bir kez çalışıp kudret hasar veriyor ya. Senin buna taktığın pasifken buna işlemez. Niye? Çünkü bu sıra tabanlı. Atıyorum buna ben kullanmıyorum zaten bu kompu da. Atıyorum burada mesela ne var? Zorlu misilleme almışız. Kralın kılıcı almışız. Mesela burada sıra tabanlı 2 tane var. 2 tane de pasif var. Ama kahramanın imza becerisinde hasar olduğu için yani kendine özgü bir imza becerisi var. Bunda hasar olduğu için biz pasifi daha da yoğun kullanıyoruz. Yani zorlu misilleme ve süratli misillemede pasif gemlerini takarak kullanabilirsiniz. Richard kompunda da hocam işte Richard mızraklı kompunda da bu şekilde pasif gemlerin önemi mevcuttur. Mesela Barbarossa ya da dur Mansa Musa. Mansa Musa'ya ne verilmeli? Beraber bakalım. Mansa Musa'nın imza becerilerini bak. İmza becerisi ne? Birliğin 12 normal saldırı aldıktan sonra düşman bile sayılı düşman bile kudret hasar verir. Pasifçi. Geldik. Altın yolculuk. Birliğin 12 normal saldırı saniyede 2 kez fazla sayılır. Aldıktan sonra birliğin birilerini yeniler. Yenileme veriyor. Yenileme gemi takabiliriz. Şimdi dur. Bir dakika hocam. Girelim. Kendi kompumun üzerine taktığım gemleri sizlerle beraber inceleyelim. Mulan'a ben ne takmışım? Mesela birim saldırısı takmışım. Neden birim saldırısı takmışım biliyor musun? Mor dahi olsa birim canı takardım. Çünkü okçuların hasarı yüksek, canları düşüktü. Fakat olmadığı için birim saldırısı takmışım. Burada gördüğünüz üzere kudretleri takmışım. Kahramanın hasarı ne? Kudret. Bu Ramses olsa ya da Shalman olsaydı ne olacaktı? Strateji gemileri olacaktı buraya. Niye? Çünkü strateji hasarı atan bir komutan. İkincil vuruş. Neden? Çünkü aktif imza becerileri ve işte seçmeli imza becerileri bunlar hepsinde ikincil vuruş destekli ve hepsi hasarcı. Bak birim canı takmışım. Burada buraya birim saldırısı, birim canı, birim savunması ekleyebiliyorsunuz. Varsa birim savunmanız birim canı en önemlisidir. Birim canında yoksa birim saldırısı en sona savunma ekleyebilirsiniz. Birim canı o konuda en önemli. Ortaya zaten stratejide kudret takıyorsunuz. Kudretçi olduğu için kudret. Buraya da aktif, pasif, ikincil vuruş gibi 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 becerileri koyabiliyorsunuz hocam. Şimdi diyorsun ki ben ee, Tedor'a oynayacağım. Tedor'a hangi vize? Mesela burada ne? Tedor'a burada ne vereceksin hocam? Atıyorum. İyileştirme vereceksin değil mi? Çat çat çat. 3 tane iyileştirme takacaksın. Yani aktif pasif, iyileştirme, bu tür sıra tabanlı. Bunlar yerine orada iyileştirme olduğu için onu takabileceksin. Shalman'a da takabilirsin. Ama Shalman hasarı Tedor'a göre daha yüksek olduğu için aktif gemler konusunda ön plana koymamız gereken bir komutan. Şimdi bunlar böyle. Diğer bölümümüzde de hocam benim sandıklar artık hep gösteriyoruz da diğer videomuzu açacağız. Diğer videomuzda şunları da açayım. Aa, 2 tane şey verdi. Kendi komplarımı şimdi Ramses'in zırhını yapmamışım ya hocam açamadım. Ramses'in zırhlarını yaptıktan sonra şurada gördüğünüz hocam birkaç yüz tane sandık var. Bu sandıkları hep beraber açacağız. Sizlerle beraber Ramses'i teker 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 dizeceğim. Ramses'i zaten anlattım. Hani siz önden dizebilirsiniz. Ben sadece dizme amacıyla söyledim onu. Yani Ramses'inize aktif gemleri çat 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 verin hocam. Hiç problem yok. Shalman'a geldiğiniz zaman verebildiğiniz kadar aktif strateji. İkisine de buna da aktif strateji, buna da aktif strateji. Yetmiyorsa biraz iyileştirme atabilirsiniz etkisi olduğu için. O da şurada gördüğünüz gibi savaş taktiğinde. En sonda da Tedora'da abi varsa aktifiniz yine verin en azından savaş taktiğinde bir hasar versin. Ama iyileştirme gemleriniz daha iyiyse iyileştirme gemlerini de verebilirsiniz. Kompu daha da ayakta tutabilirsiniz. Bu videomuz böyle. Umarım beğenmişsinizdir. Normalde videonun başında beğenin deyince daha çok beğeni geliyor. Çünkü videonun başında en çok herkes izliyor. Bir de sonda diyeyim hocam. Sona kadar izleyenler hocam sona kadar izleyenler bir kendini belli etsin. Bir şifre koyalım. Bir dakika. Video şifreli olsun. Sona kadar izleyenleri görmek istiyorum. Gerçekten çek dediniz. Normalde yani biliyorlardı diye insanlar çünkü çok aşırı izlenebilecek bir video değil. Zamanla kalacak. İnsanlar merak ettikçe girecek bir video. Şuraya bir tane şifre oluşturalım hocam. Yoruma o şifreyi yazarsanız sonuna kadar izlediğinizi, değer verdiğinizi bu konuya. Bazılarının işi vardır, acil çıkmıştır o ayrı da. Görmüş olalım. Eee,
Gemleri ne zaman açalım hocam? Yazalım hocam ya da ona o tür bir şey yani illa hocam işte illa gemleri işte senin sandıklar ne zaman açılıyor gibi gibi şey yazarsan sandıkla ilgili gem sandığıyla ilgili yazarsanız ben anlayacağım hocam videonun sonuna kadar izlediğinizi. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın hocam. Allah'a emanet olun.